Herkese merhabalar. Bugün eski model bir kameram var. Canon PowerShot SX150 modeli. Bu makine bir pil katili. 2 adet kalem pille çalışıyor. Çok kısa bir sürede pilleri tüketiyor. Duracell'ler bile dayanmıyor. Ben de bu pillerin yerine bir adaptöre bağlı aparat yapacağım. Pil kutup başları için bu metal plakaları kullanacağım. Standart bir kalem pil boyunda 2 adet çubuğa ihtiyacım var. İki adet çubuğum hazır. Bunların içerisinden artı ve eksi olmak üzere 2 kablo geçireceğim. Ve bu metalleri kutup başı gibi uçlarına yapıştıracağım. Ancak çapları biraz küçük kalıyor. Gördüğünüz gibi. Çubuklarım biraz ince. Evde bu contaları buldum. Bildiğimiz musluk contası. Bunları çubukların dışına geçirmeye çalışacağım. Şarjlı vidalamayla delikleri genişletiyorum. Contaları geçirdim ancak bu sefer de çapları fazla geniş oldu. Kalem pilden geniş bir cisim girmeyeceği için biraz törpüleyeceğim. Dremel'in bu aşındırma ucuyla contaların dış çapını birazcık küçültüyorum. Çubukların içerisinden bu kırmızı ve siyah kabloları geçireceğim. Bakır çapları gayet yeterli. Hatta fazla kalın bile diyebiliriz. Bu metal plakalara kablolarımı lehimleyeceğim. Lehimledikten sonra çubuklarıma yapıştıracağım. Ön lehimleme yaptığım kablolarımı metallere lehimliyorum. Bu lehimlerin sağlıklı olması çok önemli. Çubuğun iç kısmında kalacağı için daha sonra bir kopma olursa görmemiz ve tamir etmemiz zor olacaktır. Lehimlerim tamam. Gayet sağlam oldular. Bu şekilde pil çapından geniş olmayacak şekilde plakaları kesiyorum. Ve silikonla sabitleyeceğim çubuklara. Silikonların kurumasını bekledim bayağı bir süre. Şimdi 2 çubuğum da hazır. İç kısma da biraz silikon sıktım. Standart pilimizden birazcık uzun olmuşlar. Kısaltmam gerekecek. Makinedeki pil yuvasına temas edecek yüzeylere standart pillerdeki gibi bolca lehim eriterek bu çıkıntıları yapıyorum. Tabii bu çıkıntılardan sonra çubuklarım iyice uzun kaldılar. Birazcık keseceğim.
Çubuklarım son hallerine geldi. Şimdi dışlarına geniş bir makaron saracağım. Bu makaron sayesinde bu kirli görüntü de ortadan kalkacak. Aslında bu makaron tamamen görüntü amaçlı. Makaron elektrik ve elektronik devrelerinde ısıyla daralan bir yalıtım malzemesidir. Burada amacımız yalıtım değil tabii ki. Sadece görüntü. Çakmak veya ısı tabancasıyla aynen bu şekilde belli bir oranda daralan bir malzeme. Çubuklarımı tamamen makaronla saracağım. Artı ve eksi uçlarımı yine başka bir ince makaronla birleştireceğim. Ve iki çubuk yan yana sabit kalacaklar. İki çubuğum da son haline geldi. Standart kalem pil ölçülerinde iki tane çubuk hazırlamış olduk. Artı ve eksi uçlarımızı adaptörden gelen enerjiye bağlamak kaldı. Bakalım makinenin yuvasına tam oturuyor mu? Biraz sıkı giriyor ama bence sorun yok. Biraz sıkı olması da iyidir. Hemen pil yuvasının kenarındaki bu kapaktan kabloları dışarı çıkaracağız. Gayet güzel oturdu. Kapak da çok rahat kapandı. Buraya kadar işlem tamam. Adaptör kısmına geçelim. Şöyle bir regülatör devrem var. LM2596 modeli. Bu bir doğru akım regülatörü. 2 adet giriş ve 2 adet çıkışı var. Sabit 3.15 volta ayarlayacağım çıkışını. Üzerindeki ayarlı direnç ile çıkış gerilimini ayarlayabiliyoruz. Şöyle bir pil yuvası temin ettim. Bu iki tane kalem pilin yan yana olduğu bir yuva. Üzerinde anahtarı da var. Bu anahtarı da kullanırım diye düşünüyorum. Regülatör modülüm içine rahat rahat sığıyor. Enerji girişini şöyle bir mini USB modülle yapacağım. Bu sayede standart tüm şarj aletleriyle fotoğraf makinemi çalıştırabileceğim. Herhangi bir mini USB çıkışı veren her türlü DC kaynaktan makinemi besleyebileceğim. Bir de şu dişi ve erkek jackları kullanacağım. Erkek jack kameraya bağlı olacak. Kameradaki pil çubuklarıma bağlı olacak. Dişi jack da kutumun içerisinde olacak. Pil yuvasındaki gereksiz materyalleri sökeceğim. Bu yaylara ve plakalara ihtiyacım yok. Ve ortadaki plastiği de kesip atacağım. Pil yuvasının üzerinde ilginç bir detay var. Tam bir mini USB girecek kadar delik bırakmışlar. Tam benim aradığım şey aslında. Kesmek zorunda kalmayacağım. Hazır delikten tam buraya ayarlamayı düşünüyorum. Sıkı sıkıya giriyor buraya. Buna çok sevindim açıkçası. Tam bu deliğin karşısına dişi USB modülümü sabitleyeceğim. Bu şekilde sıkı sıkıya oturuyor modül. 5 tane pin var aslında temelde. Sol baştaki ve sağ baştaki 5 volt enerji gelen uçlar. Bu uçlardan enerjiyi alacağım. Regülatörümün girişine bağlayacağım. Daha sonra da regüle ettiğim 3.15 voltluk sabit gerilimi de makinama bağlamış olacağım. Tam hazır deliğin karşısına oturtabileceğim bir yer arıyorum ama USB modülü biraz fazla zorladım. Tam da yerine oturtamadım.
bahsettiğim 5. ve 1. pinlerden artı ve eksi gerilimi alacağım. 2 tane küçük kablo lehimliyorum. Bu kabloları da bahsettiğim gibi regülatörün artı ve eksi giriş pinlerine bağlayacağım. Aynen bu şekilde buraya bağlayacağım. Artı ve eksi uçlarımı bu şekilde lehimleyeceğim. Lehim yaparken ön lehimleme çok önemlidir. Kablo olsun, elektronik devre elemanı olsun, ilk lehimleme öncesi ön lehimleme çok daha rahat lehimleme yapmamızı sağlar. Bu lehim de tamam. Artı 5 voltumu regülatörüme bağlamış oldum. Lehimlerim gayet sağlam oldu. Arkada kalan fazla lehimleri de alıyorum. Buraya kadar iyi gidiyoruz. Pil yatağının ortasındaki plastiği de kesip çıkartıyorum. Yoğun uğraşlar sonucunda USB girişimi yerine sabitledim gibi ama çok sıkı oldu. Umarım kapak kapanacak. Biraz zor kapanıyor. Hatta kapanmıyor. Biraz ara verdikten sonra tekrar merhabalar. Maalesef USB modülümü kırdım. Tam yuvasına oturtacağım derken, sıkı sıkıya giriyor derken elimde parçalandı. Projeyi biraz değiştirmek zorunda kaldım. Şöyle bir adaptör kullanacağım. Yani USB girişinden vazgeçtim. Artık bir adaptör girişim olacak. Tam bu kısma dişi jack'ımı monteleyeceğim. Düşündüğüm gibi olmasa da bir şekilde projeyi yapacağım. Regülatörümün giriş ve çıkış bağlantılarını hazırlıyorum. Giriş tarafında pil yuvasındaki anahtarı kullanacağım. Çıkışına da dişi jack'ımızı bağlayacağım. Dişi jack'ımın bağlantıları tamam. Bu sefer umuyorum ki sağlam oldular. Bir sorun yaşamayacağız. Şimdi giriş tarafını ayarlayacağım. Artı ucum pil yatağındaki anahtardan geçecek. Bu anahtar çok gerekli değil ama madem var bir fonksiyon olsun istedim. Belki de hiç kullanılmayacak ama olsun. Adaptörden giren uçlarımın eksi ucunu direkt regülatörüme bağlayacağım. Artı ucu da bahsettiğim gibi anahtara girecek. Anahtar on konumundaysa regülatöre enerji gelmiş olacak. Off konumunda olduğu zaman da adaptör fişe takılı bile olsa regülatöre enerji gelmeyecek. Dolayısıyla makinede enerji gitmeyecek.
Alta silikon sıktıktan sonra modülümü ve dişi jackımı yerlerine yapıştırıyorum. Dişi jackın tam yeri belli olduktan sonra kenardan yuvarlak bir delik açacağım. Regülatör girişlerimi lehimliyorum. Artı ucumuzu direkt anahtara bağladım. Eksiği de bahsettiğim gibi regülatörün eksi girişine bağlayacağım. Bu lehimlerim tamam. Dişi jackımın silikonları biraz kurusun. Tam yerine sabitlensin. Gerekli deliği açacağız. Tahmini deliğimi şuralara bir yere açmam gerekiyor. Aynı dişi jack'tan tam hizası burası. Tam hizayı aldığım zaman buraya denk geliyor. Önce küçük bir delik deleceğim. Burada gereksiz büyük bir delik olsun istemiyorum çünkü tam sıkı sıkıya jack'ımız otursun. Delik çapını yavaş yavaş genişletiyorum ki hem yuvaya bir zarar vermeyelim hem de gereksiz büyük bir delik açılmasın. İşlem tamam gibi. Jackımız sıkı sıkıya oturuyor yerine. Silikonun tam kurumasını bekleyeceğim biraz. Tam olarak bu şekilde oldu. Silikonlarımız kurudu. Gayet sıkı bir şekilde oturuyor jack. Şimdi voltmetremle çıkış gerilimini ölçeceğim. Fotoğraf makinem 3.15 volt ile çalışıyor. Bu gerilimin altında veya üstünde olmaması gerekiyor çıkışımızın. Adaptörümü fişe takıyorum. Yaklaşık 9 volt civarı bir çıkış veriyor. Bahsettiğim gibi giriş gerilimi önemli değil. Bu modüle 35 volta kadar giriş gerilimi uygulayabiliyoruz. Mevcut ayarda çıkış gerilimi yaklaşık 8 volt civarı. Bunu modülün üzerindeki ayarlı direnç ile 3.15 volta çekeceğim. Bu ayarlı direncin hassasiyeti çok yüksek. Çok ince ayar bile yapabiliyoruz. Tam 3.15 civarına 3.17 volt civarı gayet yeterlidir. Voltajı bir daha kontrol edeceğim. Aynen 3.15 volt. Yaklaşık doğru gerilimi ayarlamış olduk. Projemizin kapağını da kapatalım. Vidasını da takalım. Makinamdan gelen kabloları da erkek jackıma bağlayacağım. Bu şekilde istediğim zaman takıp çıkarabileceğim bir yapıda olacak.
Belki ilerleyen zamanlarda aklımda bir fikir daha var. 18650 tipinde lityum şarjlı bir pile bağlamak istiyorum makinamı. Bu jack'tan çıkarıp belki şarjlı pilin jack'ına takarım. Bu şekilde mobil bir bataryaya dönüştürmüş olurum. Çünkü bu haliyle kablolu sabit çekimler yapılabilir. Yani bir tripodla sabit bir çekim yapacaksanız video veya fotoğraf bu şekilde kullanılabilir ama taşınabilir olmuyor tabii ki. Taşınabilir versiyonu için bu kablo uçlarını jack yapmayı düşündüm. Makineden gelen siyah kablo eksi ucumuz, kırmızı kablo da artı ucumuzdu. Artı eksi uçlara dikkat etmek gerekiyor. Ters bir bağlantıda makineye zarar verebiliriz. Bu iki ucu lehimliyorum. Gayet güzel bir şekilde makaronlarımla da izole edeceğim. İşlem tamamdır. Artık Canon PowerShot SX150'miz pillerimi bitiremeyecek. Adaptör ile stabil bir besleme yapacağım. Uzun yıllardır açıkçası bu projeyi yapmak aklıma gelmedi. Fotoğraf makinem atıl bir şekilde bir kenarda duruyordu. Artık YouTube çekimlerimde de ikinci bir kamera olarak bu makineyi kullanmayı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.